Selamlar arkadaşlar. Almanya'da yaşadığı için mutsuz olan milyonlar, Almanya'da yaşamadığı için mutsuz olan milyonlar. Bugün sizlerle bu konuyu konuşmak, tartışmak, bununla ilgili bir sohbet etmek istedim. Çünkü gerçekten çok fazla gündemde olan bir konu. Neden böyle bir konu konuşmak istedim? Çünkü ne zaman bir paylaşım yapsak, sadece ben değil, bu konuyla ilgili paylaşımlar yapan, yani Almanya'da yaşamla ilgili paylaşım yapan arkadaşlarım ne zaman bir paylaşım yapsa, başta ben tabii ki kendim için söylüyorum. Bütün paylaşımların altında bir nefret söylemiyle karşılaşıyoruz. Almanya'da da bunu görüyoruz. YouTube'daki yorumlarda görüyoruz, orada görüyoruz, burada görüyoruz. Böyle hoşgörü içerikli ya da konuyla alakasız, Almanya ile alakasız bir şey paylaşıyoruz mesela. Almanya'da yaşayan, eskiden beri yaşayan insanlardan böyle kötü kötü yorumlar geliyor. Bu arada bu anlattıklarım söz meclisten dışarı. Yani böyle olmayan bizim binlerce, yüzlerce, binlerce olmasa da işte onlarca, yüzlerce neyse arkadaşımız, eşimiz, dostumuz var. Böyle olmayan da milyonlar vardır. Bu böyle olan kişiler için. Yani kimse bunun üzerine alınmasın tabii ki ama üzerine alınması gereken zaten böyle olan da bir alınıp düşünsün. Onun da bir zararı yok yani çok da alınmanın. Çünkü burada hoşgörüyle bir şeyden bahsediyor olacağız. Bir nefret söylemi oluşuyor. Ben de dışarıdan bakıyorum. Bir tarafta Türkiye'den Almanya'ya gitmeye çalışan ya da başka bir ülkeden Almanya'ya gitmeye çalışan, Almanya'da yaşamadığı için çok mutsuz olan, ne yapıp ne edip ailecek, bireysel bir şekilde göç etmeye çalışan insanlar var. Bir taraftan da Almanya'da yaşadığı için çok mutsuz olan insanlar var. Bu insanlar, bu çok mutsuz olan insanlar gitmeye çalışan insanlara sürekli Almanya'yı kötülüyorlar. Bu tarafta diyor ki sen bir de işte benim bulunduğum yeri gör diyor. Ben burada ne şartlarda ne koşullarda çalışıyorum diyor. Böyle bir zıtlaşıyorlar. Ya da bizim gibi sonradan göç etmiş kişilerin mesela yüksek maaş alabileceğini, onların bilmediği bir şeyi biliyor olmasını kabullenemiyorlar. Ya böyle şeylere hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani siz, biz diye bahsedilen videolar var. Ya bu siz, biz diye bahsetmek bir kere Almanya'da yaşayan Türklere, sonradan giden işte bizim gibi işte sonradan göç eden gençler için siz, biz diye bahsetmek ne kadar yanlış, ne kadar ayrımcı bir söylem. Böyle şeylere de gerek yok. Ben şahsen Almanya'da bugüne kadar yaşayan, emek vermiş, oraya yıllarını vermiş, oranın kalkınmasına katkıda bulunan Türklere saygı duyuyorum. Onların orada bulunmasından çok hoşlanıyorum. Oradaki Türk marketleri, oradaki o kendi ülkemizin havası, sanki böyle birbirimize destek olacakmışız hissi var. Oluyoruz da çok fazla ama olmayan da var. Mesela yani bunu anlayamıyorum. Yani mesela biz onların tecrübelerinden faydalanmak isteriz. Biz oradaki yaşayan büyüklerimizin ya da orada yaşayan gençlerimizin, zaten orada yaşayan gençlerimizin Almanca bilgilerinden, Almanya ile ilgili yaşam bilgilerinden faydalanmak isterken ve bunlara saygı duyarken, öğrenecek de çok şeyimiz varken, onların da bizden öğrenecek bir şey olabileceğini ya da bazı şeyleri örnek alabileceklerini kabul edemiyorlar maalesef. Bu üzücü. Ya biz orada işte siz biz değil aslında birlikte hareket etmemiz gerekir. Benim Alman komşum ben video çekerken bana geliyor diyor ki ne kadar güzel, yapabileceğimiz bir şey var mı? Bak şurayı tanıyorum, burada çekebilirsin, bunu yaparsın, şöyle çek, harika, süper diyor. Geçenlerde bir arkadaşımız yeni göç eden, herkes artık bu tarz videolar yapıyor. Marketlerde fiyatları çeken, gösteren bir video çekiyor. Bir tane arkadaş benim de videomun altına yorum yazmış. Yani orada yaşayan, eskiden beri yaşayan biri belli ki. İşte diyor Datenschutz var diyor, yani kişisel verileri koruma var. Ben diyor şikayet ettim diyor Aldi'de mi Lidl'de mi ne, yeni gelmiş diyor Türkiye'den diyor. Burada fiyatlar ucuzmuş diyor, onları çekiyor diyor. Hemen diyor şikayet ettim, ne münasebet diyor, insanları çekemez diyor. Polis çağırdım diyor. Aldi'nin müdürünü çağırdım diyor. İşte şöyle yaptık diyor. Hemen görüntüleri sildirdik diyor. Bunun cezası var. Siz buraya gelip böyle diyor bilmeden etmeden şeyler yapıyorsunuz falan diyor. Şimdi bu nasıl bir tavır? Buna benzer tavırlarla da biz çok karşılaştık. Zıttıyla da çok karşılaştık. İnanılmaz yardımsever insanlar, aile dostlarımız var. O ayrı zaten dediğim gibi ama bu nasıl bir tavır? Yani bu nasıl bir destek olmaktır? Bu nasıl bir çekememezlik midir? Ya da ne bileyim ayrıştırma mıdır? Bunun adı nedir yani? Bu saygısızlıktır. Niye böyle yapıyorsun ya? Bu çocuk kim bilir ne şartlarda Almanya'ya geldi. Heveslenmiş video çekiyor. Bir içerik üretiyor. Gider uyarırsın. Dersin ki kardeşim yenisin galiba Almanya'da. Hoş geldin. Bir desteğe ihtiyacın var mı dersin. Bir selam verirsin. Dersin ki insanları gösterme. Burada Datenschutz var. Belki bilmiyorsundur. Kişisel verileri koruma. Şuna dikkat et dersin. Uyarırsın. Seni dinler, dinlemez. Ama gidip polisleri çağırmak, şikayetler etmek, destek olmak gerekirken neden böyle bir şey yapılır? Bunu anlamıyorum. Benim şöyle bir analizim var. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Biz analog devrin çocuklarıyız.
Biz analogtan dijitale geçerken her şeyi gördük. Ben sokakta meşe de oynadım, bilye de oynadım. Ondan sonra PlayStation 4 de oynadım. Yani o geçişi gördüğüm için ben sahip olduğum şeylerle mutlu olmayı öğrendim. Biz sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmeyi öğrendik. Öyle bir nesiliz. Yani sıfırdan geldik. Ben kendi adıma konuşursam ben bir işçi ailesi çocuğuyum. O yüzden biz tırnaklarımızla kazıyarak bir şeyleri elde ettik. Hep mutlu olmayı öğrendik. Var olan şeyle yetinmeyi ama daha fazla için çalışmayı, çabalamayı öğrendik. Ve bu bize bütün hayat boyunca bir mutluluk sağladı açıkçası. Şimdi Almanya'da yeni nesil, en yeni nesil böyle çok güzel bir yaşamın ya da birçok şeyin işte telefonların, tabletlerin içine doğduğu için Almanya'da böyle mutsuzum. Ben burada hayat yok, işte Türkiye çok güzel falan olayı oradan geliyor ama onu anlarım. Hadi o böyle analogdan dijitale geçti, mutlu olmayı bilmedi ki o da yanlış. Bir şekilde insanın mutlu olmayı yaşadığı yerle ilişkilendirmeden de öğrenmesi lazım. Onlar öyle. Eski nesle ne demeli? Siz de gördünüz, siz de analogdan dijitale geçen, siz de yokluktan varlığa geçen, siz de insanların televizyonda ya da Türkiye'ye geldiğinizde nasıl hayatlar yaşadığına şahit oluyorsunuz. Neden şükretmiyorsunuz? Neden? Ya bak biz bugüne kadar Almanya'da çok mutsuzduk ama bak bu çocuklar geldi. Almanya yeşil diyorlar, Almanya şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Bir düşünelim ya, şaka bir yana. Bizim yerimizde olmak isteyen bir sürü insan var. Kıymetini bilelim diye niye düşünmüyorsunuz? Bunu ben anlamıyorum. Bizim annelerimiz bize evde otururken derdi ki küçükken. Ya bak senin yerinde olmak isteyen bir sürü çocuk var. Bak annen baban yanında, soban yanıyor, yemeğin var, çayın var. Kıymetini bil, dersini çalış derdi. Yani var olduğun durumun kıymetini bil derdi. Eğer daha fazlasını istediğimizde, neden Luna Park'a gitmiyoruz dediğimizde, sen oraya da gideriz ama şimdi kıymetini bil. Bak senin yerinde olmak isteyen bir sürü çocuk var derdi. O zihniyet biraz oturmuş olsa insan düşünür, der ki ya bu çocuklar geldi, yeni nesil buraya göç ettiler. Mutluyuz diyorlar. Ya demek ki mutlular. Yalan mı söylüyor bu kadar insan yani? Siz de mutsuzsanız sizin de mutluluğunuz okey. Tamam ama birbirimizi anlamaya çalışalım. Ben sizin mutsuzluğunuzu anlıyorum. 30 yıldır 40 yıldır artık Almanya'nın her şeyi sizi sıkmış ve Türkiye'ye dönmek istiyor olabilirsiniz. Ben de 30 yıl sonra dönmek isteyeceğim büyük ihtimalle. Okey, anlıyorum ama saygı göstererek anlayalım arkadaş. Birbirimize niye köstek oluyoruz? Niye destek olmuyoruz? Siz de deyin ki bu çocukların şartlarında buraya gelmek istemeleri normal. Onları anlıyorum. Ama biz de kendimizce 30 yıldır buradayız. Buranın her türlü kahrını çek. Biz de sıkıldık artık. Biz de dönmek istiyoruz. Yani Almanya bitik. Gelmeyin. Adam diyor ki istatistik veriler, yani resmi istatistikler diyor ki Almanya'nın brüt ortalama maaşı bütün Almanya'nın 4.100 euro. Bu 6.000 alanla 2.000 alanı birleştirip ortada bir şey yapmış. İstatistik yani. Adam diyor ki yalancı, böyle bir maaş yok, yazıklar olsun, kandırıyorsunuz, dolan. Kardeşim kim kimi kandırıyor ya? Benim hayatımda böyle bir maaş görmedim. Ben gördüm. Ben 100 kişi bulurum, hepsi arkadaşım. 4.100 brütün de üstünde alan benim bir sürü mühendis arkadaşım var. Bir sürü şirketlerin başında arkadaşım var. Yazılımcı arkadaşım var. Bu mümkün. Niye mümkün olmasın? Tabii ki daha altında daha yaygın ama daha üstü de var. Ortalaması bu zaten. Ya da biz neden yalan söyleyelim? Yani çok enteresan. Tebrik ederim arkadaş. Ben 30 yıldır bir fabrikada çalışıyorum. 3.000 brüt oluyorum. Daha fazlasını 30 yıldır görmedim. Sen bir yazılımcı gelmişsin, 5.000 brüt alıyorsun. Daha hiç tecrüben yok. Yeni nesil böyle, eğitimli insanların aldığı maaşlar farklı olabilir. Yalan mı söyleyecek bu çocuklar diye düşünebilirsin. İnsanlar mavi kartla geliyor ya. Mavi kartın limitlerini biliyor musunuz ki siz konuşuyorsunuz? Yani mavi kart demek zaten bu bahsettiğimiz limitler demek yani. Bunların hatta çok çok üstünde alan insanlar da var. Demek ki gelebiliyorlar. Demek ki böyle bir şey mümkün. O yüzden insanların böyle hevesini kırmak yerine mutlu olmayı denemek lazım diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Sizin fikriniz ne bu konuda? Onu da yorumlara yazın lütfen. Ben herkese empati yapmayı, yani size ne iyi geliyorsa, meditasyon mu, dua mı, gönlünüzden inandığınız şey her neyse onu yapıp bir empati yapmayı deneyin, bir şükretmeyi deneyin bakalım. Daha iyi olmaz mı? Buraya gelecek kişileri destekleyin. Yine kendi fikrinizi söyleyin. Ben Almanya'yı sevmiyorum kardeşim. Almanya şöyle kötü, böyle kötü. Türkiye'yi de bu kadar çok seviyorum. Ama sen gelmek istiyorsan tabii ki gel, şansını dene. Bizim senin amcan dayın olarak yapabileceğimiz bir şey var mı diye gelmek isteyenlere söyle. Ben kimle görüşsem, istisnalar hariç, ben gelmek istiyorum, biz her şeyi uğraştık, ayarladık vesaire ama işte teyzem diyor ki şöyle, amcam diyor ki böyle, işte çok kötüymüş, gelme, şudur budur, biz çok kötüyüz falan. Hep aynı hikayeler biliyorsun, işte düzenimiz var falan filan. Çok kötü, bitiyiz ama Porsche'ye biniyoruz, bitiyiz ama Mercedes'e biniyoruz. Ya bunu yapmayın işte yani. Bu karşı taraf için çok üzücü oluyor. O çocuklar ne hayaller, ne insanlar, ne ya, o aileler bir hayal kuruyor. Bırakın kendileri karar versin kardeşim. Onların Almanya'sı ile sizinki aynı olmak zorunda değil ki. Benim Almanya'da kazandığım parayla seninki aynı değil ki, aynı olsun.
mutsuz. Almanya'da ben mutsuzum. Almanya'da şöyle mutsuzum. İstanbul'da da mutsuz olan milyonlarca insan var. Ben de mutsuzdum. İstanbul'dan göç ettim zaten. Ama İstanbul'da Koç ailesi mutsuz mu sizce? Onların yaşadığı hayatla benimki aynı mıydı? Ben tabii ki mutsuzdum. Ben metrobüste işe gidip geldiğim için mutsuzdum. Ama ben yalıda otursaydım İstanbul'da mutsuz olmazdım büyük ihtimalle yani. Türkiye cennet, İstanbul cennet der takılırdım. Avrupa'ya da giderdim, her yere de giderdim. O yüzden insanların koşulları bu kadar uç olmasa da farklı. Birbirimizi yargılamadan önce bunları düşünmek, iyi niyetle yaklaşmak gerekir. Ben şunu az çok tahmin ediyorum. Bu videonun altına da şimdi küfürler her videoya olduğu gibi böyle nefret söylemleri gelecektir muhtemelen. Bunlar benim çok ilgilendiğim yorumlar olmuyor arkadaşlar. Zaten ya spam'e takılıyor ya bunu ben ya da arkadaşlarım ekipten tespit ettiğinde engeller. Bir kere kötü yorum yapabilirsin, bir daha yapamazsın. Engellenir. Başka bir hesaptan yaparsan o da engellenir, silinir. Çünkü böyle birbirimizi anlamaya çalıştığımız, sohbet etmeye çalıştığımız, fikirlerimizi konuşalım, tartışalım dediğimiz videoların altına nefret söylemi yapmak kişinin kendi öz yetersizliğiyle alakalı bir şeydir. Kişinin kendiyle alakalı bir şeydir. Benimle alakalı bir şey değildir. O yüzden ben bu tarz şeyleri üstüme alınmıyorum. Sizleri güzel bir sohbete davet ediyorum bu videonun altında. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yani bu zıtlık, bu ikilik, bu siz biz çok gereksiz. Bence bu son bulmalıdır diye düşünüyorum. Son bulmazsa da çok önemli değil. Hayata bir kere geliyoruz. Biz Türkiye'de de, Almanya'da da mutlu olan, mutlu olmayı seçen insanlarız. Koşullar ne olursa olsun mutlu olmayı seçen insanlarız. Biz derken ben kendim gibi düşünen insan kaç kişiyse yani onlar. Onları kastediyorum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Mutluluğun bulunduğun ülkeyle çok büyük bir alakası yok. Bu etkenlerden biri olabilir ama mutluluk başka bir şey. Mutluluğu tercih etmek başka bir şey. Sahip olduğun şeylerin farkında olmak ve onlara şükretmek, daha iyisi için de çabalamak farklı bir şey. O yüzden ben herkese bunu tavsiye ediyorum nacizane. Bir kardeşleri olarak, bir abileri ya da bir arkadaşları olarak. Karar vermemiz gereken tek şey nasıl bir insan olacağımız. O yüzden işte sonradan Almanya'ya gelenler, önceden yaşayanlar, Almancası kötü olanlar, Almancası iyi olanlar, çok kazananlar, az kazananlar, Türkler, Kürtler, Ermeniler, işte Müslümanlar, Yahudiler, şunlar bunlar diye insanları ayırmak yerine iyi ya da kötü olarak ayırmak gerekiyor. Benim her dinden, her inançtan, her ırktan, her milletten arkadaşım var. İyi olanları kendime arkadaş olarak seçiyorum. Kötü olanları seçmiyorum. O yüzden biz yeterince ayrıştırma var zaten dünya üzerinde biliyorsunuz. Bir de böyle Almanya'da sonradan gelenler, eskiden beri orada yaşayanlar diye böyle ayrıştırmalara da gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bırakın insanlar kendi tercihlerini yaşasınlar. Kendi hayatlarını, kendi hayallerini yaşasınlar. İnsanları demotive etmeyin. Ben demotive olmuyorum. Benden geçti artık. Ben orada da burada da düzenimi kurmuş bir şekilde ilerliyorum. Kendi hayatımda devam ediyorum. Ama ben de zamanında bu göç sürecini tamamlarken çok demotive oluyordum tabii ki yani. Oradan birisi bir şey söylüyor, oradan birisi bir şey söylüyor. Kapatıp kendime, hedefime odaklandım. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Böylesi çok daha iyi olacaktır. Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Hoşgörü çerçevesinde lütfen. Bu konuyu böyle birlikte tekrar bir konuşalım. Bununla ilgili sohbet edelim istiyorum. Herkese böyle mutlu, huzurlu, güzel hayatlar diliyorum. İyi hafta sonları, iyi pazarlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.